Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki çeşit dikişsiz çok güzel, çok farklı bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem, yeşil ve tarçın olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Patiğimiz de şu şekilde. Hanımlar çok güzel, çok farklı, çok hoş bir model oldu. Patiğimiz şöyle, tabanımız, patiğimizin topuk kısmı, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar ben patiğimde tamamen iki şiş kullandım. Şu boğaz kısmında sizler misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için boğaz bölümünde de şöyle 3 tane daha yedek şiş kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimizi dilim dilim yapacağız. Toplamda 6 dilimden oluşan patiğimize öncelikle şu ilk üst diliminden başlayacağız. Krem ipimiz ile. Hemen krem ipimi alıyorum. Patiğimize 33 ilmek olarak başlayacağız. Şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 33 adet ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, bu şekilde 33 ilmek tamamlayalım gelelim. 33 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarına bir düğüm atacağım. Şöyle sıkalım burayı. Bu ucunda kalan ipimiz beklesin, sonrasında ikinci dilimi yaparken bu uçta kalan ipi kullanacağız. Şimdi örmeye başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu patikte baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sırasıyla ilmeklerimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa örüp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde kesimler yapacağız. Hep tam ortada üçlü kesimler yapacağız. Şişimde 33 ilmeğim vardı. Ortadaki üçlü ilmeği keseceğim. Geriye 30 ilmek kalıyor. 30 ilmeği de iki yana bölünce yanlara 15 ilmek düşüyor. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 15 ilmeğimi örüyorum. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek ördüm. Ortada 3 ilmeğin üçünü birden keserek örüyorum. Üçlü bir kesim yaptım. Bu şekilde. Kalan 15 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Ortada bir kesim yaptık hanımlar. Şişimizde 31 ilmek kaldı. 2 ilmek birden kesildi. Ön yüzde kesimimizi yaptık hanımlar. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde herhangi bir kesme işlemi falan yapmayacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını normal haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Kesim işlemi sadece ön yüzde yapılacak. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm, tekrar ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. Bir önceki sırada 15 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapmıştık. Şimdi 14 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapacağız hanımlar. İlmek sayısı birer birer kenarlarda azalacak. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. Yine ortada şu 3 ilmeğin üçünü birden alıp kesiyorum. Ortada tekrar üçlü bir kesim yaptık. Bakın şu kenarda da 14 ilmek kaldı. Kalan 14 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 2 ilmek daha eksildi hanımlar. İlmek sayısı eksiliyor her kesimde. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine herhangi bir işlem yok. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim.
Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu defa da 13 ilmek örüp ortada kesim yapacağız. Bir önceki sırada 14 örmüştük. Şimdi de 13 öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ardından şu öndeki 3 ilmeğimi alıyorum. Üçünü birden keserek ördüm. Burada da 13 ilmek kaldı. Kalan 13 ilmeğimi sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncuyu da örüyorum. Evet, ön yüzde tekrar kesimimizi yaptık hanımlar. Şimdi arka yüze dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Bir önceki sırada 13 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi bir ilmek daha eksilecek, 12 olacak. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ortadaki üçlü ilmeği alıyorum yine. Üçünü birden şöyle keserek örüyorum. Burada da 12 ilmek kaldı. Kalan 12 ilmeğimizi de yine örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi arka yüze döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizin hepsini haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi de bir önceki sırada 12 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi de 11 ilmek. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Ortada yine 3 ilmeğimi alıyorum. Üçünü birden keserek ördüm. Kalan 11 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şişimizde toplam 23 ilmek kaldı bu aşamada. Geri döneceğiz arka yüzde. Arka yüzde ilmeklerin hepsini haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık 10 ilmek örüp ortada kesim yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ortada yine 3 ilmeğimi alıyorum. Üçünü birden kesiyorum. Ve kalan 10 ilmeğimi örüyorum. Şişimizde 21 ilmek kaldı hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm ve bu aşamada artık renk geçişi yapacağım için ipimi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi bakın arka yüzdeyim, örmeden aldım. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık yeşil ipimizle devam edeceğiz. Şişimizde 21 ilmek kaldıktan sonra renk geçişi yapıyoruz. Şöyle yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi örmedim çünkü burada ilk ilmeğimi öreceğim. Renk geçişi yapacağım. 9 ilmekte kalmıştık. Şimdi yine aynı modele devam edeceğiz. En son 10 ilmek örmüştük. Şimdi 9 ilmek öreceğiz. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yeşilimin ucunu hemen şuraya düğümleyeceğim. Bu şekilde 2 tane düğüm attım. Kremimi artık burada kullanmayacağım için krem ipimin ucunu da şöyle kesiyorum. 9 ilmek öreceğim hanımlar. Ortada üçlü kesim yapacağım. Aynı modele devam ediyoruz fakat renk geçişi yaptık. Şöyle ipimizin ucunda gizleyerek götüreceğim. Şu iplerin uçlarını şöyle atlatarak götürüyorum. Sonradan ip gizlemeyle uğraşmayalım diye. Bu şekilde 9 adet ilmeğimizi öreceğiz yeşil ile. Kaç olmuş? 3, 6, 7, 8, 9. Ortada yine üçlü bir kesim yapıyorum. Ve kalan 9 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde hanımlar dönüyoruz. Yine ilmeklerin hepsini haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de ön yüzdeyim. Şimdi de yine yeşil ile devam edeceğim. 8 ilmek örüp kesim yapacağım bu defada. Her sırada yandaki ilmek sayıları birer birer eksiliyor. Bakın burada 5 oldu. 6, 7, 8. Ortada yine şöyle üçlü bir kesim yapıyorum. Şöyle üçünü birden kestim. Kalan 8 ilmeğimi örüyorum.
ilmek sayımız da iyice azaldı. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi de 7 ilmek öreceğiz, kesim yapacağız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine ortadaki 3 ilmeğin 3'ünü birden kesiyorum. Şöyle. Kalan 7 ilmeğimi örüyorum. Şişimizde 15 ilmek kaldı artık. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yeşil ipimizle son sıramızı yapacağız. Bu defa da 6 ilmek örüp kesim yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Ortadaki üçlü ilmeğimi alıyorum. Üçünü birden kestim. Ve kalan 6 ilmeğimi örüyorum. Şişimizde 13 ilmek kaldı. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğim hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Çünkü ön yüzde yine renk geçişimi yapacağım hanımlar. Bakın sonuncu ilmeğimi örmedim. Şöyle aldım. Bakın burada hanımlar 4 diş haroşa oldu yeşil ile. Yeşil ile 4 diş haroşa olduktan sonra bir diğer rengimize geçeceğiz. Şöyle tarçın rengi ipimi ekleyeceğim burada. Burada yine ilk ilmeğimi renk geçişi olduğu için örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra şöyle tarçın rengi ipimin ucunu yeşile düğümleyeceğim. 2 tane buraya düğüm atıyorum. Ve yeşil ipimi de hemen kesiyorum. İplerin yönü denk gelmediği için mecburen kestik burada. Evet, buraya şimdi 5 ilmek örüp kesim yapacağız. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu da 5. ilmeğim. Bakın yine iplerin ucunu gizleyerek getirdim. Tekrar ortadaki 3 ilmeğimi kesiyorum. Ve kalan 5 ilmeğimi örüyorum hanımlar. Şöyle. Şimdi geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekler haroşa olarak örülecek. Birlikte örelim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi de 4 ilmek örüp kesim yapacağız. 4 ilmek öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. Şimdi ortadaki üçlü ilmeğimi alıyorum. Üçünü birden kestim. Ve kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi haroşa örüyorum. İlmek sayılarımız iyice azaldı. Şişimizde 9 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın şeklimiz şöyle. Yine kesmelere devam edeceğiz ta ki şişimizde 3 ilmeğimiz kalana kadar. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Bu defa 2 ve 3. ilmeğimi ördüm. Ortadaki üçlü ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Orada 7 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Ardından ortadaki üçlü ilmeğimi keseceğim. Şöyle. Ve kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Şişte 5 ilmek kaldı. Geri döndüm. Yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzdeki ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Artık son kez kesimi yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ortadaki üçlü ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şu ilmeğimi şöyle alıyorum. Bu üçlü ilmeğin üçünü birden keserek öreceğim hanımlar artık. Bakın ilmeklerimiz bitti. Şöyle. Burası hanımlar sıkı ve sağlam olsun diye buraya şöyle 2 tane zincir atacağım. Şöyle 2 tane zincir atıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, bakın hemen şöyle bırakayım. Böylece ilk dilimimizi oluşturduk hanımlar. Bu bizim patiğimizin üstü oluyor. İlk dilimimiz bakın patiğimizin bu dilimi oluyor. Toplam 6 dilimden oluşuyor.
ilk dilimini bitirmiş olduk. Şimdi bu ipimizin olduğu yere ip ekleyerek altlardan ilmek çıkararak patiğimizin ikinci dilimine, yani şu tabandaki dilimine başlayacağız. Bu aşamada ilk dilimin yerini kaybetmeyelim diye şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şu üst bölüme bir iğne takabilirsiniz ya da şöyle bir ip de takabilirsiniz. Yeri belli olsun diye hanımlar, bakın. Hemen şu üstüne bir ip takacağım. Şöyle üstteki dilimin yeri kaybolmasın diye. Çünkü diğer dilimleri bu üst dilimi baz alarak yapacağız. Ben şöyle bir ip taktım. Hatta şunda bir uçları fazla geldi. Kesiyorum. İlk dilim burası. İşaretimi de koydum. Şimdi ilk başladığımız yerden şöyle ipimi ekleyeceğim. Krem ipimi buraya düğümleyeceğim. Bu yaptığımız dilimin aynısını yapacağız hanımlar. Şöyle buraya düğümlüyorum krem ipimi yeniden. Bakın şu ilk başlangıç yerimiz şurası. Başlangıç yerinden itibaren bakın şu üst dilim bura. Şöyle şişime alıyorum. İlk başlangıç yeri şuraydı. Hemen buraya girerek şişimle bir ilmek çıkaracağım. Buraya düğüm attığım için burası biraz sıkı. Şöyle. Sırasıyla bakın başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek hanımlar buralardan ilmekler çıkarıyorum. Bakın şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bakın diğer tarafa geçtim. 19, şu uca kadar ilmek çıkaracağım. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve hemen şu tepe noktasına da girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. 33. Yine 33 ilmek buradan çıkarttık hanımlar. İlk başladığımız yeri düşünelim. 33 ilmek olarak başlamıştık. Geri dönmüştük hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra ilmeklerin tamamını haroşa örmüştük. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Yine bu ilk dilimi nasıl yaptıysak aynı işlemi uygulayacağız hanımlar. Şimdi buraya 15 ilmek öreceğiz. Ortada üçlü kesim yapacağız. İlk sırayı yapalım birlikte. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın ortadaki 3 ilmeğimi şöyle keserek örüyorum. Yine ilk dilimde olduğu gibi ve kalan 15 ilmeğimi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilk kesimimizi yaptık. Yine ön yüzde kesimler yapacağız. Arka yüzde kesim yok. İlmekleri normal haroşa öreceğiz. Tekrar arka yüze döneceğiz. İlmekleri haroşa öreceğiz. Sonraki sırada 14 öreceğiz. Ortada üçlü kesim yapacağız. Sonraki sırada 13, 12, 11 ve en son 10 ilmek örüp ortada üçlü kesim yaptıktan sonra yine ilk dilimde olduğu gibi yeşil ipimizi ekleyeceğiz. Artık siz hangi rengi kullandıysanız onu ekleyeceksiniz. Yeşil ile toplamda 4 diş haroşa yaptıktan sonra 3. rengim olan tarçını ekledim ve ortada bir ilmek kalana kadar kesimimi yaptım. Şimdi bu ikinci dilimi de bu taban dilim oluyor hanımlar. İlk dilimde olduğu gibi aynı sayılarla aynı şekilde örelim hanımlar gelelim. Eğer kafanız karışacak olursa ilk dilimin sıralamalarını takip ederek ikinci dilimi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ikinci dilimimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ikinci dilimimi de bu şekilde ördüm geldim. Bakın şurada tek bir ilmek kaldı. Hemen şuraya da 2 tane zincir oluşturup ipimi kesiyorum. Bu tabandaki ikinci dilimimizi de halletmiş olduk. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Patiğimizin şu sol kenarını yapacağız. Bakın şu sol kenarını yapacağız. Bu sol kenara da hanımlar hemen şuradan başlıyoruz. Göstereyim. Bakın şu üst bölüm buraydı. İpimiz var. Yine şu başlangıç yerinden itibaren bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek yine ilmekler çıkaracağız. Üçüncü dilimi sol kenara yapacağız. Bakın şu üst bölüm. Üst bölümün tepeden itibaren şöyle ilmek çıkartıyoruz yine krem ipimiz ile. Şöyle şu ikinci ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaralım. Patik kenarımız daha düzgün görünsün. Hemen şuraya düğüm atıyorum. Bu şekilde sırayla ilmekler çıkaracağız. Şu üçüncü ilmeğim.
Şu 4. ilmeğim. Şu 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Ta ki hanımlar bakın şu diğer uca kadar, şuraya kadar yine 33 adet ilmeğimizi çıkaralım gelelim. Şu uca kadar 33 adet ilmeğimi çıkardım geldim hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk dilimlerde, ilk 2 dilimde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yine haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ilk 2 dilimde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 15 ilmek öreceğiz. Ortada üçlü kesim yapacağız hanımlar. Sonraki sırada 14 örüp üçlü kesim yapacağız. 13, 12, 11, 10 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. Sonrasında diğer yeşile geçeceğiz. 4 diş haroşa yeşil ile ördükten sonra kalan ilmekleri de son bir ilmek kalana kadar diğer rengimiz ile yapacağız. Şimdi 3. dilimi de ilk 2 dilimde olduğu gibi aynı şekilde aynı sayılarla örelim gelelim. Evet hanımlar, 3. parçamı da bu şekilde bitirdim. İpimi kestim geldim. Şimdi 4. parçamızı yapacağız. Bakın ön taraf buradaydı. 4. parçamızı da şuradan şuraya ilmekler takarak yapacağız. Bakın ön parça buraydı. Şu alttan itibaren şuradan ilmekler takacağız yine şişimize. Hemen şuradan bakın şu alt bölümün oradan itibaren başlıyorum. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine giriyorum. İlk ilmeğimi çıkaracağım. Şu şekilde. Sırasıyla buradan da yine ilmekler çıkaracağız. Şu 2. ilmeğim. Hemen şuraya düğümümü atıyorum. 4. parçamızı da bu şekilde yapacağız hanımlar. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmekler çıkaracağım. 4 ilmeğim oldu. 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde hanımlar şu başlangıç ucuna kadar bakın şu tarçın rengi olan yere kadar yine 33 adet ilmeğimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar şu uca kadar yine 33 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi 33 ilmeğimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine kesimlerimize başlayacağız. 15 ilmek öreceğiz. Üçlü kesim yapacağız. 14 öreceğiz, keseceğiz. 13, 12, 11, 10 olana kadar krem ile devam edeceğiz. Sonra yine ilk 3 dilimde olduğu gibi yeşil ipimize geçeceğiz. Yeşil ile 4 diş haroşa olduktan sonra bu defa kalan ilmekleri de tarçın ipimizle keseceğiz. Yani dilimler ilk 3 dilimle aynı şekilde yapılacak bu 4. dilimde. Şimdi bu 4. dilimimizi de tamamlayalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar bu 4. dilimini de tamamladım geldim ipimi kestim. Şimdi patiğimizin ön yüzü buraydı. 5. dilimini yapacağız. 5. dilim için şöyle arkaya çeviriyorum. 5. dilim için tam olarak şuralardan ilmekler çıkaracağız şimdi de. Hemen kalem ipimi aldım yine. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla yine buradan diğer uca kadar 33 adet ilmek çıkaracağız hanımlar. Hemen şöyle ipimin ucunu buraya düğümlüyorum. Bakın kafanız karışmasın. Ön yüz bakın işaretli yerde. Tam arka yüzden buradan 5. dilimimizi yapıyoruz hanımlar. Sırasıyla buradan da şöyle ipimi gizleyerek götüreceğim yine. İlmeklerimi çıkarıyorum. Şöyle. Şurada 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde hanımlar bakın şu tarçın uca kadar. Şuraya kadar yine şu uca kadar 33 adet ilmek çıkaracağız. Arka yüzde ilmekleri ördükten sonra ön yüzde yine ilk 4 dilimi yaptığımız gibi 15 ilmek öreceğiz, keseceğiz. 14 öreceğiz, keseceğiz. 13 öreceğiz, keseceğiz. Bu şekilde kesmeleri yapacağız. Sonrasında yeşile geçeceğiz. 4 diş haroşamızı yeşil ile yaptıktan sonra diğer rengimize geçeceğiz. Bu aşamada burada son bir ilmek kalana kadar değil de tarçın rengimize geldiğimiz anda bu 5. dilimde şişimizde 7 ilmek kalana kadar keseceğiz. Çünkü topuk bölümünü bu şekilde yapacağız. Bakın en son tarçın rengiyle bir ilmek değil şişimizde 7 tarçın ilmek kalana kadar patiğimizin bu 5. dilimini de tamamlayalım. Gelelim hanımlar ardından buluşalım. Evet hanımlar
Bu şekilde 5. dilimimi de yaptım. Geldim bakın şişimde 7 tane tarçın rengi ilmeğim kaldı. Şimdi 6. ve sonuncu dilimimizi başlatacağız. Bunun için yine şöyle krem ipimi alıyorum hanımlar. Bakın bu defa şurası ön yüzdü. Şuradan itibaren bakın şu tarçın ilmeğin o ucundan itibaren bakın şu ilk krem şuradan itibaren bakın. 5. dilim burası. 5. dilimin sağ tarafındaki ilk krem ilmek yerine girerek hemen ilk ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Yine buralardan ilmekler çıkaracağız. Sonuncu dilimi yapıyoruz hanımlar. Şu 2. ilmeğim, hemen 2. ilmekten sonra buraya düğümümü atacağım. Sırasıyla buradan ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. Devam ediyorum. İpin ucunu da gizleyerek götüreyim. Şu 4. Şu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın şuraya kadar 13 ilmek çıkarttım. Şimdi ortadaki 7 ilmeği de krem ile öreceğim. 13'lü sayarak gidelim. 14. Hemen şu tarçınımı da keseceğim. En son 14. ilmeği tarçın ilmeği örmüştüm. Ucunu düğümlüyorum. Sayarak devam ediyorum. Bu ilmekleri de örüyorum bakın. Şu 15. ilmeğim. Şu 16. 17. İpin ucunu gizliyorum. 18. 19. 20. Şuraya kadar 20 ilmeğimizi ördük. Şimdi şu kenardan da şu uca kadar ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. 33 ilmek olana kadar buraya 20 ilmek örmüştük. Bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. Bakın buradan da 33 ilmeğimizi çıkarttık hanımlar. Sonuncu dilimimiz. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu 33 ilmeğimizi sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi yine aynı şekilde dilimimizi yapacağız hanımlar. Yani bu krem ile 15 ilmek öreceğim. Ortada üçlü kesim yapacağım. 14 öreceğim üçlü kesim. 13, 12, 11, 10 ilmek örerek 10 ilmek örüp üçlü kesim yapacağım. Ardından tekrar yeşil ipime geçeceğim. 5. dilim ile aynı şekilde yapacağım. Tekrar kesimlerime yeşil ile devam edeceğim. 4 diş yeşil haroşam olduktan sonra yine tarçın rengime geçeceğim. Hanımlar yine 5. dilimde olduğu gibi 6. dilimde de son 7 ilmek kalana kadar patiğimizin 6. ve sonuncu dilimini tamamlayalım gelelim. Ardından boğaz kısmına geçiş yapacağız. Evet hanımlar, 6. dilimimi de tamamladım geldim. En son tarçın rengi ipimle burada son 7 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin şu boğaz kısmına geçeceğiz. Yani şuraya. Videonun başında demiştim dileyen misinalı şiş kullanabilir diye. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta oldukça zorlandığım için burada normalde şöyle yedek şişlerimi de getiriyorum. Yedek şişlerim ile boğaz kısmını yapacağım hanımlar. Öncelikle bakın. Burada tarçın rengi ilmeklerim vardı. Artık kesim yapmıyoruz. Bu ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim artık. Şöyle ön yüzdeyim. İlmeklerimi 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine kremimin ucunu şöyle tarçın rengime düğümlüyorum. Şu tarçın rengi ipimi de artık keseceğim. Çünkü videonun devamında, patiğin devamında sadece krem ile öreceğiz. İlmeklerimizi krem ipim ile 7 ilmeğimi öncelikle düz olarak örüyorum. Şöyle iplerin ucunda gizleyerek götürüyorum. Şöyle 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar bakın burada kenar ilmek yerleri var. Boğaz kısmını yapmak için kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. İlmeğin iki kanadına birden girerek bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyorum. Patiğimizin boğaz kısmını yapıyoruz şimdi artık. Şöyle bakın. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Şuraya kadar geldim. Sonra ilmekler sıkışmasın diye bir diğer şişime ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerimiz hemen şurada.
Ben şurası. Evet. Hemen buraya da şöyle girerek ilk ilmeğimi de çıkarıyorum buradan. Devamında yine bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerimiz belli yerleri. Buralardan yine ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Patiğimizin çevresinden tamamen ilmekler çıkaracağız. Evet, bakın şu orta kısma kadar geldim. Bir ilmek de şöyle buradan çıkarıyorum. Yine ilmekler şişte kasma yapmasın diye bir diğer şimle devam edeceğim. Sonrasında bakın hemen krem bölüme gelerek buradan da sırayla ilmekler çıkaracağım. Şöyle yeşilli bölüme geldim. İlmeklerimizi çıkarıyoruz hanımlar, patiğimizin boğaz kısmı için. Tarçınlı bölüme geldim. Buradan da yine şöyle ilmek çıkaracağım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarıyoruz hanımlar, anlayacağınız. Şuradan da şöyle bir ilmek çıkarttım. Tekrar şu kremli bölüme geldik hanımlar. Buradan da ilmek çıkartmaya yine bakın hemen yerimiz şurada belli. Böyle devam ediyorum. Patiğimizin çevresinden tamamen ilmeklerimizi çıkarmış olduk bu şekilde. Şöyle tarçınlı bölüme geldim. Yine buradan da şöyle ilmeklerimi çıkarttım. Bakın patiğimizin çevresinden tamamen ilmekler çıkarttık. Burada da haroşa örgü yapacağız hanımlar. Burada hep aynı yönde öreceğimiz için haroşa örgüyü oluşturmak için bir sıra düz bir sıra ters olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bakın şu başlangıç yerine geldik. Şimdi ilmeklerimi sırasıyla ters öreceğim. İlk sırada ilmek çıkarırken düzden ilmek çıkartmıştık. Bakın ilmeklerimizi ters örüyorum. Bu şekilde buraya bir diş haroşa düşmüş oluyor. Bakın şöyle. Sırasıyla ilmeklerimizin tamamını bu bölümde ters olarak öreceğiz. Şöyle. Hanımlar şu ilk başladığımız yere kadar patiğimizin çevresinde bakın 4 tane şişim var. Bu başladığımız yere kadar ilmekleri ters örelim gelelim. Evet, bakın ilk başlangıç yerine kadar, topuk bölümüne kadar ilmeklerimi ters ördüm. Kenarımızda bir diş haroşamız oluştu böylece. Şimdi bir sıra ters örmüştük. Şimdi bir sıra düz öreceğiz hanımlar. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Sonraki sıra ilmekleri ters öreceğiz. Böylece ikinci diş haroşamız da oluşmuş olacak. Bir sıra düz bir sıra ters öreceğiz hanımlar ilmeklerimizi. Şöyle şu ilk başladığımız yere kadar ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra tekrar ilmekleri bir sıra ters öreceğiz. Burada iki diş haroşa olacak. Sonra aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş tekrar edeceğiz. 4 tekrar edeceğiz. 5. Yani ben şu patiğimin boğaz kısmına toplamda 5 diş haroşa ördüm. Sizler dilerseniz buraya 6 diş 7 diş haroşa da örebilirsiniz. İstediğiniz kadar haroşa sırasını da artırabilirsiniz. Şimdi patiğimizin bu boğaz kısmını ne kadar örmek istiyorsak artık o kadar örelim gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin boğaz kısmına gördüğünüz üzere 5 diş haroşayı ördüm geldim, tekrar başlangıç yerindeyim. Artık patiğimizin boğaz kısmını da tamamladık. Dediğim gibi siz buradaki haroşa sayısını benden birkaç sıra daha fazla yapabilirsiniz. İsteğinize göre değişebilir. Şimdi yine ilk başlangıç yerindeyim. Artık ilmeklerimizi kesmeye başlayacağız hanımlar. Bildiğiniz kesme yöntemi varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama ben şöyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde. Hani dileyen tığ ile de kesim yapabilir. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Yani şu şekilde bakın elime tığımı aldım. Tığ ile de göstereyim. Şöyle sıradaki ilmeği alıyoruz ve tığımızdaki iki ilmeği birden şöyle topluyoruz. Bu şekilde. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Şöyle ikişer ikişer toplayarak kesimi yapıyoruz. Çok fazla sıkarak kesmeyelim. Yoksa patik boğazı dar olur. Esneklik payı gider. Patik ayağa girmez hanımlar. Buna dikkat edelim. Bakın buradaki ilmekleri kestik. Diğer şişteki ilmekleri de yine kesmeye devam edeceğiz. İlmeklerin tamamını bu şekilde keseceğiz hanımlar. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi buradaki ilmeklerin tamamını sizlere gösterdiğim gibi
keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Bakın son 2 ilmek kaldı. En son bunu da kesiyorum. Şurada ayrık bir görüntü oluşmasın diye şu başlangıç bölümüne şuraya girerek burayı şöyle düzleştirdim. 2 tane de zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimi gizleyeceğim. Sonrasında patiğimize bakalım birlikte. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu da gizliyorum. Zaten diğer ipleri örerken gizlemiştim. Bakın patiğimizi tamamladık hanımlar. Görüntü itibariyle şöyle göstereyim. Patiğimiz bu. Bakın şöyle duruşuna bakın. Şöyle de göstereyim. Taban kısmı da yine bu şekilde. Model bu. Hemen bir de manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Birlikte ayaktaki duruşuna da şöyle bakalım. Şöyle. Çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Örmesi de gayet zevkliydi. Hiç sıkılmadan severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Patiğimizin mankendeki duruşu da işte bu şekilde. Çok zarif, çok hoş bir model oldu hanımlar. Böyle dilim dilim şahane bir görüntüsü var. Baştan sona dikişsiz modelimizi bakın topuk kısmı bu şekilde yaptık. Şöyle düzeltiyorum. Tabanımız. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.